Size selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Zaron. Dostlarım, gördüğünüz üzere bugün elimizde VIP 19 dolu dolu bir hesap var. Bakalım hesabın içerisinde neler var. Hesap sahibi de şu an yanımızda Discord'da. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam Oktay. Abi nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Öncelikle hoş geldin diyelim ve videomuza geçelim mi abi? Hoş bulduk. Geçelim, başlayalım. Hesap VIP 19 abi, gördüğümüz üzere. Neden SVIP ilerlemedin mesela? Ee, Ya bundan önce kendi hesabımda oynuyordum. Bir 1100 gün kadar falan KVK'den başladığım hesapla oynadım. Evet. İyi de gelişmiştim, yani biraz daha harcama yapmıştım. Oyun öğrenince kesmiyor bir yerden sonra VIP 16 hesap. Onu sattım. Üstüne biraz ekleyip bir tane VIP 17 20 kritiği olan bir hesap aldım. Evet abi. O da kesmemeye başladı. Ondan sonra işte hem bizim 2 tane hesap vardı boşta olan, oyunu bırakmış arkadaşların. Onların ikisini sattık. Bir de bizim kralın kendi oynadığı hesap vardı, onu da sattım, üçünü. Evet O abi. VIP 17 hesabı bizim krala verdik. İşte onların üçünün üstüne de ben biraz daha ekleyip o zaman işte bir SVP 19 arası hesap bakıyorduk. Şartlar uygun en iyi hesap bu gibiydi. Bunu aldık. Bakalım SVIP'ye ne kadar var? 2,5 milyon bir cevher var. Hiç bakmasak daha iyiymiş. Peki abi, bu oyuna para yatırıyor musun? Yani aktif olarak KVK'larda olsun, normal anakarada olsun. Yani herhangi bir yatırım oluyor mu peki? Anakarada çekiç, yani duruma göre olursa çekici altına kadar gidiyoruz. Eğer ay sonuna denk gelirse maaş verirse gümüşe kadar gidiyoruz. Evet. Onun dışında anakarada bir harcama yapmıyoruz paket olarak. Sadece cevher tedariği, malzeme tedariği ve tesisat tedariği çekiyoruz. Anladım abi. Peki KVK'larda daha harbiydi, kristal paketleriydi. KVK'larda da full pop-up art bir daha harbi yapıyoruz. Daha harbi. Tamamdır abi. Hesap profiline gelecek olursak 99 milyon diyelim. Yani 100 milyon ağzı düz diyelim. 100 milyona 13,2 milyar bir KP'si var. Hesabı aldığında kaç milyar bir KP'si vardı? Sen ne kadar kastın abi? Biz bu hesapla 2 KVK oynadık. 2 KVK. Aldığımızda 10 BKP'si vardı. Birinde 1.7, birinde de 1.3 BKP kastık. Çok Son iyi. KVK biraz savaşta olmadı. Daha Çok doğrusu iyi. bizim rakip savaşmadı. O yüzden. Çok iyi abi. 52 milyon bir ölüsü var. Hesap gayet güzel. Dışarıdan bakılınca hesabın hiçbir problemi yokmuş gibi gözüküyor. Ama ben bu hesapta hata bulmak istiyorum. Bu hesapta hata bulup seyircilerime göstermek istiyorum abi. Kusura bakmayacaksın ilk başta. Çok kusura bakmıyorum. Zaten hani ben kendim oynamış olsam da benim gözüme göre de bir iki ufak hatası var ama dokunmak da istemedim. Ekipmanla ilgili olan hatalara çok fazla. Şimdi hesabın kaynak bölümüne gelelim abi. Artık çantaya girelim. Hesabın üzerindeki kaynakla beraber toplam 12,7 milyar bir mısırı var. 12,9 milyar odunu var. 9,1 milyar taşı var. 7,4 milyar altını var. Kaynak durumun gayet güzel bir durumda. Gayet iyi bir durumda. Sanırım KVK'larda falan kaynak satın alıyor musun? Yoksa sadece çanta ve topladıklarınla mı oynuyorsun? Çünkü ben farm hesabına baktığım zaman sadece bir tane gördüm. Bu mailin bir tane farm hesabı var. İşte krala devrettiğimiz hesabın 10 tane farm hesabı var. Bir de ayrı bir mailde 5'li bir farm hesabımız var. Ha, Bunları çok iyi. aktif olarak topluyoruz. Yani toplamda 17 farm geziyoruz. Ben bir de Tuğra, bizim kralımız. İşte vakit buldukça Çok gün iyi. içerisinde dönüyoruz. Çok iyi. Genelde o geceleri aktif oluyor. Gündüzleri ben günde 4 defa 5 defa falan topluyoruz. İkimize de KVK'larda yatıyor. Yanı sıra işte KVK içinde göç edecek oyuncular, öyle ucuza kaynak satanlar, hani mecburiyetten düşerse, hani ihtiyacım olduğundan değil ama ucuz olduğu için düşerse alıyorum. Düşmezse zaten bize yetiyor, yani normalde 15-16 tane farm hesabı. Çok iyi abi. Hesabın genel hızına gelecek olursak 1801 günlük bir genel hızı var. 20 günlük bir iyileştirme hızı var. 472 günlükse eğitim hızlandırması var. Hızlandırma durumun gayet iyi. Kaynak durumun gayet iyi. Güçlendirmeye gelecek olursak rezervlerin çok güzel bir durumda. Kıta genişletmen güzel. Ancak %10 kıta savunması ve
Saldırın %8 tane var. Yani %10'luk 8 tane var. Bu yeterli bir miktar ama 2 tane kalmış savunmadan. Bunu cevher harcama etkinliğine tedarik edebilirsin abi. Öneri olarak söyleyeyim. Ondan sonra şöyle diğer kısmına geldiğimiz zaman 23 tane pasaportun var. Sanırım yeni göç ettin zaten. Hesap yeni alındığını belirttin burada. Hesabın altın kafa durumu ne durumda? 783 tane yeni bir komutanı fullleyebilecek bir seviyede arkadaşlar. Şimdi bakalım alana kaç kıta çıkıyor, neler yapıyor, garnizon mu, rally hesap mı, onu bir inceleyelim. Şimdi birinci kıtası olarak Baiki Liuchi'si var. Ekipmanlar kısmına tekrardan geleceğiz. İkinci kıta olarak bunda değildi. Kırmızıdan bakacaktık. Baiki Liuchi birinci kıtası. İkinci kıtası Arthur Ashil. Arkadaşlar ben size bunu her zaman diyorum. Daha önce girdiğim SVIP hesaplarda da belirttiğim gibi bir tane SVIP hesapta Arthur'da Kama dizilişini görmüştüm ben. Kama dizilişi kesinlikle yanlıştır. Arthur Pendragon kullanıyorsan Ashil ile beraber kombilemişsen Arthur'un da Delta dizilişi olması gerekiyor. Bu abimizin de gördüğünüz üzere Delta dizilişi kullanıyor. Birazdan teçhizatlarına ve ekipmanlarına bakacağız. Şöyle üçüncü kıtası Kubing, Jeanne d'Arc güzel bir ikili. Kendim de kullanıyorum. Dördüncü kıtası Keishi Zuge. Abi Keishi Zuge değil de Keishi YSG yapıp arkasına da bir Zuge Herman yapabilirsin. Veyahut da Keishi YSG'nin alanda daha iyi alternatifleri var. Yani bunları değerlendirdin mi hiç, yani denedin mi? Kişi YSG denemedik. Ama denemeyi düşünüyorum şimdiki gelen KVK'da. Çünkü aslında Kinshizuge gayet iyi bir rapor veriyor. Ekipmanlarda da biraz daha görürsün. Aslında hesaptaki en zayıf ekipman okçu ekipmanı. Ona rağmen işte en iyi raporu genelde Kinshizuge veriyor. Ama Kinshi YSG'de denemeyi düşünüyorum. Çünkü görüyorum sahada bayağı çok fazla sayıda bir deneyeceğiz. Keishi Zuge gerçekten çok güzel. Keishi Zuge'nin ekipmanı zayıf olsa bile artı aldığın yönü şu şekilde. Keishi kıtaya dokunduğu anda 5 kıtaya birden alan hasarı vurabiliyor. Yani böyle bir mükemmel bir komutan olduğu için. Yani ekipmanı ne kadar kötü olursa olsun aldığın verim gerçekten maksimum düzeyde oluyor abi. Memnunuz. Darısı yeni piyadeye diyelim. İnşallah. Şimdi şöyle 5. kıtası Ragnar Scipio arkadaşlar. 6. kıtası ise Trajan Konstantin. Bununla abi geçitleri mi bufflıyorsun yoksa liderlik setin de var, Trajan'a yapmışsın, yoksa liderlik bir garnizonun mu var, ona mı geçiriyorsun, ona mı giydiriyorsun? Ne yapıyorsun abi Trajan'la? Bizim garnizonumuz aslında Gorgo Heraklius şu anda. Piyade ekipmanıyla tutuyoruz. Liderlik setimiz var. Tam düzgün de bir set. Komple set yani takılarıyla her şeyle tam olması gerektiği gibi. Yalnız liderlik setinde henüz garnizon tutacak durumda olduğunu düşünmüyoruz. Yani raporlar hoşumuza gitmiyor ister istemez. Çünkü ekipmanları ve tesisatları tam da olsa tesisat tam olmasa da seviyeleri falan ekipmanların düşük durumda. Çünkü önceliği diğer 5 açık alana çıktığımız 5 kıtaya vermiş durumdayız. Ama biraz toparladıktan sonra onları yavaş yavaş liderlik setine seviye basıp garnizonu liderlik setiyle yapmayı planlıyoruz. Çok iyi abi. Şimdi gelelim ekipman durumuna. Bakalım ekipmanlarda bir şeyler yakalayacak mıyız? Şimdi şöyle Baiki Liuchi demiştik birinci kıta olarak. Baiki'nin ekipmanlarına bakalım abi. Baiki'de full kritikli ve full seviyeli bir ekipman görüyorum. Gerçekten şahane ve mükemmel ötesi bir ekipman var burada. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yani bunun garnizonu nasıl bir karşı durmaya nasıl bir rally. Ancak Şapur Aşur rallisi bunun garnizonunu yıkabilir. Harici tutabileceğini zannetmiyorum. Yani Atilla Subutay bu ekipmanın yanında bir de KVK'da güzel teknoloji yaparsa piyade yönünde garnizonun kolay kolay düşmeyeceğini inanıyorum ki düşmez de yani. Senin fikrin nedir peki abi, yani denediniz mi daha önce böyle şeyler? Denedik. Genel olarak raporlar iyi. Yani kötü değil. Ama bizden daha iyisi olduğu zaman önceliği tabii o tarafa bırakıyoruz. Sonuçta garnizon bir işi yani KVK kazanma işi. Evet. Ama yani krallığımızda garnizon var mı? Var. Bunun gibi 3-4 tane hesap var. Bunlar hem teknoloji yapan insanlar hem rally garnizon yapan insanlar. Biz de işte görev düşerse yapıyoruz, sıraya gelirse
düşmezse alanda kullanıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Çok iyi. Bayki'nin teçhizat durumuna gelecek olursak kıskaç dizilişi yani kullanıcının kıtası %10 daha çok darbe hasarı verir dizilişini kullanıyor. Bir tane sarı yazıtlı bir teçhizat görüyoruz. Harici 2 tane mavi teçhizat görüyoruz yazıtlı. Teçhizatın güzel abi Bayki'deki. Şimdi Arthur Pendragon'un ekipmanına bakacak olursak yine bir full kritikli ekipman karşılıyor bizi. Seviyeler basılmış zeval yüzüğü hariç. Zeval yüzüğü haricinde hepsine minimum 2 seviye olacak şekilde seviyeler basılmış. Gayet güzel bir şekilde süvari ekipmanı karşıladı beni. Şöyle dizilişe bakacak olursak bir tane sarı yazıtlı dövücü teçhizatını görüyorum. Buradan combo saldırı hasarını %3,5 güçlendirir. 10 saniyeliğine %1,5 arttırır. Yani gayet güzel bir teçhizattır. Gayet güzel bir yazıttır. 2 tane de mavi teçhizat yazıtı görüyoruz. Gayet güzel abi. Şu anlık güzel gidiyoruz. Ben herhangi bir sıkıntı göremedim. Ragnar'a gelecek olursak galiba Ragnar'da fazla kritiğin yok mu diyeceğim ki sadece takılar harici yine full kritik karşılıyor. Bizi takılara kritiklemeye ekipmanım yetmedi abi. Ya ekipman değil, bu hesabı aldığımızda 4 takı kritikti. Biz piyade setindeki öfke kritik değildi, onu kritikledik. Ve birkaç diğer hesaplarda da yani takı kritiklemek maliyetli bir şey ve oyunun cazibesi mi diyelim ne. Genelde 3 kere yenileyince kritik düşüyor. Bu da 180 materyale denk geliyor. Evet Yani taslak abi. kısmında sorun yok da 180 materyal vermek biraz sıkıntı yaratıyor. Yani diğer ekipmanları Abi geliştirmek daha cazip geldiği için şimdilik durduk yani. benim önerim kritikten önce bence seviyeye gidilmesi. Çünkü seviye garanti olan bir şey. Yani materyali veriyorsun sana garanti olarak seviye arttırıyor ama kritik öyle bir şey değil. Yani %25 atabilir, %50 atabilir. Genellikle yani senden illa boştan yere malzeme materyali alıyor. Onun yerinde seviye gitmek daha mantıklı, daha makul olarak, daha maliyeti düşük olarak geliyor. Ragnar'ın bir teçhizatına göz atalım. Şimdi kama dizilişi kullanıyor. 2 tane yazıt görüyoruz burada. Biri avcı, biri dengeli, bir de kanayan kan görüyoruz dostlarım. Gayet güzel, gayet güzel, gayet hoş. Hele hoştur yani. Bir kubing gözlemliyoruz dostlarım. Şöyle süvari ekipmanı karşılıyor bizi. 1, 2, 3, 4, 5 tane kritiği var ve seviyeler basılmış bot haricinde. Bota büyük ihtimal kritik gidilmiştir ağırlıklı olarak. Bir kıyışımız vardı. Kıyışın ekipmanı kötü demişti. Bakalım gerçekten de o kadar da kötü değil abi. Yani şimdi sadece kritiğin yok burada. Yine seviyeye gidilmiş. Bunu aldığımızda Ragnar'da işte dediğim gibi bir parça kritik değildi, onu kritikledik. Birinci piyade ekipmanında öfke kritik değildi, onu kritikledik aldıktan sonra. E, Kinshin'de bir parça tek eldiven kritikti, kafalı kritikledik. Galiba Süvari'nin ikinci kıtasında, Kubing'de ve Kinshin'de de galiba pantolonları yeniledik. %25 attı galiba ikisi de. Bir yandan seviye basıyoruz, bir yandan kritikliyoruz yani. Taslak biraz sıkıntı oluyor çünkü Kubing'in seti, Kinshin'in seti, Ragnar'ın seti ve liderlik seti 4 kıtanın tamamı set. Evet, gördüm. Bunlara taslak yetiştirmek biraz zor oluyor. Çekici ve yumurtayı full oynamamıza rağmen neredeyse yetişmiyor gibi bir şey yani şu anda. Yok yok yetiştiremiyorsun. Bir de bu denli büyük hesapları doyurmak gerçekten çok zor. Aşırı derecede zor. Kışının dizilişine bakacak olursak abi burada yazıtını az olarak görüyorum. Sadece 2 tane gözü kara ve avcı yazıtın güzel. Bir tane zırhlı normal bir yazıtın var. Yani yazıta buna yazıt eklemen gerekiyor. Yazıtı bayağı bir yaz. Ona tüm hasarı olan aslında birkaç tane kitlediğimiz tesisatımız var. Ama dediğim gibi şey yok yani. Şu anda istek listesi dolmak üzere olan herhangi bir dizilişimiz yok. O yüzden öyle taş da harcamak istemiyoruz. Mavi yazıtlara çok fazla. Daha çok sarı yazıtların statlarını yükseltmek üzerine gidiyoruz. Evet. Bu hesabı aldığımızda en kötü tarafı tesisatıydı zaten açıkçası. Biz bu hesabı aldığımızda galiba 2 ya da 3 tane tek sarı yazıtı vardı. Evet. Galiba onu 6'ya falan çıkarttık. Biraz düzelttik. Çünkü aldığımız krallıkta daha çok hani böyle
sadece garnizon için kullanılan bir hesap gibiymiş yani. Yani Bütün bir ağırlıklı zaten o yönden yana. Şimdi Trajan'a geçelim. Trajan'ın ekipmanı nasıl? Tam liderlik demiştik. Sadece 2 kritiği var. Seviyeye girilmemiş. Tamamıyla sade bir ekipman. Sade güzellik derler. Bu Trajan'ı tam olarak bu şekilde olmuş. Kanyonda kullanıyoruz. Kanyonda işimize yarıyor şimdilik. Gerek duyarsak bazen Osiris'lerde garnizon tutuyoruz. İşte diğer kıtalarımızda alanda savaşıyoruz. Onun haricinde bu KVK'larda geçit alınırken yanında bufflamak için de Bufflıyoruz kullanılabilir. ama bufflıyoruz. O lazım olursa bufflıyoruz, eğer bufflayan olmazsa bufflıyoruz. Evet yani gayet güzel olur. Bir Atilla görüyorum ha. Büyük ihtimal bir aralar rally şeyine gidilmiş bu hesapta. Ya teçhizatı çöp yani, buna bakmadım sayayım ben. Subutay'da varsa tamamdır yani, rally'e ağırlıklı gidilmiş. Burada bir süvari garnizonu da görüyorum ben. Jat Siska Heraklus'ta yapılabilir bu arada. Süvari ekipmanın güzel olursa, ama piyade ekipmanın daha sağlam, onun için piyade tutmak daha mantıklı. Piyade tutuyoruz. Zaten teması da var. Süvari geçmişte yapılmış. Subutay yok. Ben çok fazla vali de almıyorum yani. Piyade valilerini genelde şimdilik alıyorum. Çünkü piyade rallisi eksik garnizonu vardı. Piyade alabilirsek piyade MGS alıyoruz. Çok iyi. Şimdi hesabın efsanevi kalelerine gelip O şekilde bakalım. devam ediyoruz. Kıra Kalesi var. Piyade sağlığı %15 veren gayet güzel bir gücün zirvesi kalesi. Onun haricinde Alacakaranlık ve ilahi mesken var. Başka şeye gidilmiş mi? Poseidon'un mabedi var. Bu da 15 günlük sadece çıkarılmış. Bu eski sahibinden kalma yüksek ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Evet. Öyle. Biz nasip olursa 16 savunma zeniti oynamaya hazırlanıyoruz. İşte T4 üretiyoruz. İnşallah. Hızımızı hiç eksiltmiyoruz. Hesap aldığımızda 1500 bin hızı vardı. Hem savaşıyoruz hem hız kasıyoruz. Hem T4 üretiyoruz. İşte şimdi %8 alacağız bu KVK'ya girirsek. Bedavadan Zenit'e kadar onunla idare edeceğiz. Çok iyi, çok güzel. Sonra 6'ya yükselteceğiz. Evet. Çok iyi, çok güzel. Arkadaşlar hesabı inceledik hep beraber, gördük hep beraber. Çok güzel bir şekilde hesabı ilerlemiş. Sadece Kıyşe'nin yazıtı eksikti. Onu da belirttik. Zaten hesabı aldıklarında yazıt konusunda bayağı bir sıkıntıları varmış. Onu düzelteceklerini belirttiler. Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi videoya? Yok, teşekkür ederiz izleyen herkese. Yorumlarda bekliyoruz eksik olan şeyleri, diğer insanların görüşlerini. Abi o arada krallığımızı söyleyebiliriz. Türk krallığıyız. KVK birden beridir beraber oynuyoruz, yaklaşık 30 oyuncu. Bakabilirsin ona da, krallık hakkında söylemek istediklerim varsa. KVK'larda aktif olarak savaşıyoruz. Genelde de ikinci oluyoruz. Arkadaşlar göç alıyor musunuz abi bu arada? Göç alıyoruz. Ama şöyle göç alıyoruz. Yani göç aldığımız hesaplar, yani biz her KVK'dan önce işte yönetimin belirlediği belli bir oranda güce göre KP istiyoruz. Yani bu her krallığın aşağı yukarı yaptığı bir şey. Evet. Ödüller için, kazanmak için. Yani bunu karşılayan oyuncularla, karşılayabilecek potansiyelde oyuncular krallığı alıp bu oyuncularla devam ediyoruz. O zaman şöyle bir şey diyelim biz. Arkadaşlar eğer bir videoyu izliyorsanız, göç etmek için bir fikriniz varsa, göç etmek istiyorsanız 2864 krallığında Bambam kişisiyle R4'te zaten kral olarak Tuğra ile iletişime geçebilirsiniz. R4 ekibindeki herhangi birisine yazsa da sorun olmaz. Herhangi bir kişiye de yazabilirsiniz göç hakkında yazdıklarınızı. Buradaki ilgili şahıslar sizin hesabınıza bakıp sizin hesabınızın elverişli mi değil mi, buna göre sizi veyahut da göç edebilirsiniz veyahut da edemezsiniz hakkında bilgilendirebilir. Videoyu sonlandıralım bence. Gayet güzel ilerledik. Eklemek istediğin ekstra olarak bir şey var mı abi? Yok, hayır, teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın dostlarım. Esenliklerle.